Merhaba arkadaşlar. Dinin kökenlerinin evrimsel temellerinin neler olduğunu bir önceki videoda kabaca ortaya koymaya çalışmıştım. Fakat orada ortaya koymaya çalıştığım çıkış noktaları ve dikkat edilecek konuları ve alt alta sıralamayla konu netleşmiş olmuyor. Çünkü konuyu daha iyi kavrayabilmek için insanı diğer hayvanlardan ayırt eden ve dinin oluşmasına temel oluşturan belli davranış kalıplarının, reflekslerin, duyguların, içgüdülerin nasıl geliştiğinin evrimsel süreçte ki açıklamasını da kısaca yapmamız gerekiyor. Çünkü böylesi bir ilintilendirme yapmadan konuyu basitçe ortaya koymuş olmak sorunu açıklamaya yetmiyor elbette. Bütün bu uzun evrimsel süreçteki gelişen bu özelliklerin nasıl ortaya çıktıklarını biraz ayrıntılandırmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda dinin asıl kökenlerinin neler olduğunu ve dini düşüncenin nereden ortaya çıktığını daha kesin bir biçimde anlamak mümkün olacaktır. Her hayvan türü doğada belli bir habitatta, belli bir ekolojik nişte kendine yer bulmuş ve orada yaşamını sürdürmektedir. Ve dolayısıyla o bulunduğu ortama uygun davranış örüntülerini geliştirmiştir ve dolayısıyla da hayvanların çoğu esas olarak içe dönük canlılardır. Yani kendi yaşam gaileleriyle uğraşmanın dışında çevrelerindeki dünyayla fazla bir ilgileri yoktur. Ama insan böyle değil. İnsan son derece dışa dönük, çevresiyle sürekli bir ilgi ve merak içerisinde sürekli olarak çevresini kontrol etmek durumundadır. Peki neden böyledir? Çünkü insanın evriminin çıkış noktasında aslında böylesi bir zorunluluk yatıyor. Bildiğiniz gibi sık ormanlarda yaşayan primat kuzenlerimizden ayrılmamızın tarihi 7-8 milyon yıl önceye gidiyor. Ayrıntılarına girmediğimiz ve spekülatif tartışmalara girmemek için hızlıca geçtiğim bir nokta şuydu. İnsanın evrimi esas olarak insanların ağaçlardan aşağıya inerek iki ayak üzerine kalkmaları. Kısacası insanın evrimi esas olarak insanın ayağa kalkmasıyla birlikte meydana geldi. Ayağa kalkma zorunlu olarak ön üyelerin yani ellerin serbest kalmasını, ellerin serbest kalması ise alet yapmayı, alet yapma ise insanın diğer türlerden hızla ayrılmasının temelini oluşturdu. Yani sürecin dinamiği bu. Şimdi 7-8 milyon yıl önceye gidelim. Orman bölgelerinde belli bitkilerle, belli yiyeceklerle yaşayan insanın ilk atalarını düşünelim. Bunların normal yaşadıkları ortamda yiyecekleri esas olarak ormandaki değişik bitki ağırlıklıydı. Yani her diğer primatlarda olduğu gibi bitkilerle yaşıyorlardı. Bazı primat türleri biliyorsunuz ağaçların yapraklarını falan yer. Bazıları olgun meyveleri yer. Bizim atalarımızın evrimleştiği insansı maymunlar ise esas olarak gelişmiş meyveler ağırlıklı bir diyetle besleniyorlardı. Yani değişik meyvelerin bulunduğu bölgeleri düzenli olarak dolaşarak bunlarla birlikte karınlarını doyuruyordu. Şimdi böylesi bir ortamda her canlı türünde, her memeli türünde olduğu gibi insanların da temel faaliyetleri vardı. Neydi bunlar? Birincisi hayatta kalmak. Yani hayatta kalmak dediğimiz yani kendilerini avlayabilecek ölümcül düşmanlara karşı onlardan korunabilecek yöntemleri geliştirmiş olmaları gerekiyordu. Neydi o dönemdeki insanın atalarının büyük düşmanları? Leoparlar gibi büyük yırtıcı kediler. O dönemde bulunan yani bugün soyu tükenmiş başka yırtıcı büyük türler de vardı elbette. Sakınmaları gereken ikinci büyük düşmanlar büyük uçan yırtıcılar da örneğin kartallar. Üçüncü ve en önemli düşmanları ise bildiğiniz gibi yılanlardı. Yani gerek iri yılanlar gerek zehirli yılanlar. Bunlar ormanda yaşayan insanın atalarının doğal düşmanlarıydı ve dolayısıyla onlar
bu düşmanlara karşı hayatta kalabilmek için belli tedbirler, belli davranış alışkanlıkları ve refleksler kuşkusuz geliştirmişler de. Bir canlının hayatta kalmaktan sonra ikinci temel uğraşı kuşkusuz barınmadır. Yani kendini barınabileceği, geceleri güvenle uyuyabileceği bir yerlerin oluşması. Buna yönelik de primatlar, yani insansı maymunların çoğunun geliştirdikleri özellikler vardı. Bazıları ağaçların üzerinde bugün bile gördüğümüz gibi, örneğin orangutanlar, işte goriller ya da şempanzeler, bazı türleri ağaçların üstünde kendilerine geçici yataklar yaparlar, barınaklar yaparlar falan. Böylesi refleksler kuşkusuz gelişmişti. Üçüncüsü de besin bulma. Besin bulma ile ilgili de orman yaşamına adapte olmuş bir biçimde nerede hangi besinlerin olabileceğini tespit edecek fiziksel donanıma sahiplerdi. Görme yetenekleri son derece gelişmişti. Koku alma yetenekleri azalmıştı ama görme yeteneklerinin gelişmesiyle birlikte ormanda rahatlıkla karınlarını doyurabiliyordu. Şimdi böylesi bir canlının şu ya da bu nedenle ağaçlardan yere inmek zorunda kaldığını ve iki ayak üzerine kalktığını düşünelim. Şimdi iki ayak üzerine kalkmayla birlikte açık savanalara çıkmış olması artık doğal olarak olgunlaşmış meyveleri hazır bir biçimde ağaçlardan toplayarak yemeyle karnını doyurması ve hayatını sürdürmesi mümkün değildi. Bir yandan yere indiği için çocuklara, yavrulara bakımın daha zorlaşması, onlarla birlikte gezici bir hayat sürdürmenin zorluklarıyla birlikte içinde bulundukları ortamda yiyecek kaynaklarının peşinden dolaşmaya başladılar. Şimdi böylesi doğal bir ortamından çıkıp bambaşka bir ortama giren insanlar böylesi bir ortama girdikten sonra artık sürekli olarak tetikte olmak durumunda ve çevreleriyle sürekli bir etkileşim içinde bulunmak zorundalardı. Yani örneğin doğadaki hayvanların çoğu kendi bulundukları ortama uygun bir biçimde vücut yapıları ve konumları geliştiği için buna uygun bir biçimde beslenme tarzlarını sürdürürler. Örneğin diyelim kar leoparları bulundukları kayalık ve karlı ortamda buna denk düşecek bir posta sahiplerdir. Posta sahip olduğu için doğal bir korunma ortamları vardır ve burada bu avantajdan yararlanarak avlanmalarını sürdürürler. Şimdi leoparların ya da aslanların, kaplanların, onların da vücut yapıları, alıştıkları refleksler ve avlarıyla ilişkileri bu ortamdadır. Onlar karınları acıktığı zaman avlanmaya çıkarlar. Doğal olarak sahip oldukları reflekslerle ve becerilerle avlanarak hayatlarını sürdürürler. Şimdi insanın ilk atalarını düşünelim. İnsanın ilk ataları bedenlerinin milyonlarca yılda evrimleştiği sık ormanlık alanlardan açıklık alana çıktılar. Açıklık alana çıktıktan sonra iki ayak üzerine kalktılar. Vücutlarına belli değişimler oldu. Ve buna rağmen bu yabancı ortamda hayatta kalabilmelerinin tek bir şartı vardı. Çok sıkı, güçlü toplumsal birlikler oluşturmaları gerekiyordu ve insanlar zaten bunu becerdikleri için çok güçlü ve sağlam, kalıcı toplumsal birlikler oluşturdukları ve bu toplumsallığın getirdiği bir takım yetenekler, içgüdüler, refleksler ve becerilerle hayatta kalmaya başladılar. Şimdi işte dinsel düşüncenin temelini oluşturan bir önceki videoda adlarını andığım özellikler bu evrimsel çevrede gelişmek zorundaydı. Ve çok uzun bir sürede insanın ilk ataları bu bulundukları yabancı ortamda bu ortamın koşullarını kavramak, bu koşullara uygun yöntemler geliştirmek için sürekli bir çaba içine girdiler. Yani örneğin diyelim avlanabilmeleri için çevredeki bitkilerin, hayvanların bazı özelliklerini ve değişen özelliklerini çok iyi gözlemlemeleri gerekiyordu.
hangi hayvanın nasıl beslendiğini, nerelere kaçtığını, nerelerde yuva yaptığını, nasıl avlanabileceğine ilişkin güçlü senaryolar oluşturmak ve bu senaryolara uygun olarak avlanmalarını sürdürmeleri gerekiyordu. Örneğin diyelim bu hayvanları doğal ortamlarındaki kendi yaşam tarzlarının dışında bir takım tuzaklarla yakalayabilmek için o hayvanların yaşantılarını taklit etmek, onları avlayabilecek bir takım özellikler geliştirmeleri gerekiyordu. Neydi bunlardan birisi? Örneğin diyelim insanların doğal vücut örtüleri ve yapılarıyla hayvanlara yaklaşmaları belki mümkün değildi. Ne yapıyorlardı o zaman? Dallarla, çalılarla bunları kendilerine kamuflaj malzemeleri olarak kullanarak örneğin hayvanlara yaklaşabiliyorlardı. Ya da tuzak kuruyorlardı örneğin. Diyelim bir yerlere çukurlar açıyorlardı. Çukurların üstünü dallarla kapatıyorlardı ve hayvanların bunun içerisine düşerek avlamaya çalışıyorlardı. Veya geliştirdikleri başka tuzaklarla birlikte hayvanların normalde doğal koşullarında fark edemeyecekleri ilginç tuzaklar geliştirmek zorundalardı. Yani değişik sarmaşıklardan ipler örerek, bu iplerle ilmekler hazırlayarak bunlar sayesinde avlarını yakalayabiliyorlardı. Şimdi bütün bunlar insanlarda insanın atalarında şöylesi yeteneklerin gelişmesine neden oldu. Gittikleri her coğrafyada, bulundukları her ortamda yaşadıkları çevreyi çok iyi tanımak, çevredeki canlıların hareketlerini izlemek, reflekslerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını çok iyi gözlemledikten sonra onları avlayabilmek için uygun çözümler geliştirmek zorundalardı. İşte bütün bu amansız ve yıpratıcı süreç nedeniyle insanlar başka hiçbir canlı türünde, başka hiçbir hayvan türünde görülmedik bir biçimde dışa dönük canlılar haline geldiler. Dışa dönük canlı ne demek? Yani kendi temel yaşamsal faaliyetleriyle bulunduğu ortamda hayatını sürdürmenin ötesinde her zaman bulunduğu ortama uyarlanabilmek için o ortamın koşullarını, oluşumlarını, o ortamda yaşayan diğer canlıları çok iyi gözlemleyerek onların yaptıklarını, yapabileceklerini ve bunların ötesinde kendisinin yapabileceklerini sürekli kurgulaması gerekiyordu. Ve dolayısıyla bu zorunluluk, yani insanın yersiz yurtsuz bir canlı olması, kendisinin doğal bir nişte, doğal bir habitatta yaşayarak oraya uyarlanmış bir biçimde yaşayabilen ve hayatını sürdürebilen bir canlı olmaktan çıkmasının doğal sonucu olarak insanın bulunduğu ortamı sürekli olarak dönüştürmesi, bulunduğu ortamdaki her şeyin ayrıntılarına nasıl işlediğine, nelerinden kaçınması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini sürekli tespit etmesi gereken bir durum muhasebesi yapmasına yol açtı. Dolayısıyla insanın bu büyük dışa dönüklüğü ve bu dışa dönüklüğe bağlı olarak geliştirmiş olduğu değişik özellikler insanı diğer hayvanlardan adım adım ayırmaya başladı. Sonuç olarak insanın benzersiz, çok güçlü, kalıcı ve ayrıntılı toplumsallığının gelişmesine bağlı olarak geliştirmiş olduğu bazı özellikler insanın sürekli olarak çevresiyle dinamik bir ilişki kurmasının temellerini oluşturdu. Yani insanlar örneğin bulundukları her ortamda belli örüntüler oluşturma eğilimindedirler demiştim. Evet, gerçekten öyle, belli örüntüler oluşturma. Çünkü çevrelerindeki her ayrıntıya dikkat ederek bu ayrıntılarla ilgili ipuçlarından belli sonuçlar çıkartmak zorundalardı. Yani örneğin diyelim daha önceki örneklerini verdiğim gibi bir aslanın ya da bir çitanın ya da bir leoparın avlanma hikayesini düşünelim. Bunların avlanmaları basittir. Yani şu anlamda basittir. Neyi nasıl yapacağı bellidir. Örneğin avını uzaktan görür,
sinsice doğal ortama uyarak gizlice ona olabildiğince yaklaşmaya çalışır. Ardından büyük sıçrama yeteneğiyle ve kısa sürede hızlı hareket etme kabiliyetiyle avını yakalar. Bunu bazı türler bireysel olarak yapar, bazıları hep birlikte yaparlar. Yani topluca avlanarak yaparlar. Ama sonuçta günün sonunda bir avcı, yırtıcının neleri yapacağı, nasıl yapacağı bellidir. Dolayısıyla o hep bunlara uygun bir biçimde çevresine bakar. Ama esas olarak evrimleştiği sık ormanlık bölgeden ve esas olarak bitki ağırlıklı bir beslenmeyle gelişmiş bir bünyesi olan insanın ilk ataları savanaya çıkmayla birlikte böylesi bir olanakları yoktu. Çünkü onlar bir leopar gibi, bir aslan gibi, bir çita gibi avlanamazlardı. Ne onlar gibi hızlı koşabilir, ne onlar gibi güçlü pençeleri ve dişleri vardı, ne de güçleri o kadar fazlaydı. Dolayısıyla onların yapabileceği tek şey bir topluluk olarak koordineli, eşgüdümlü bir biçimde davranabilme yeteneği, çevrelerini çok iyi gözlemeleri, çevrelerindeki gelişmeleri, olası olabilecek ayrıntıları fark etmeleri, belli tuzaklar kurmaları, belli tuzakları takip edebilmek için belli yöntemler geliştirmek zorunda olmalarıydı. Bu da insanların sürekli olarak çevrelerini çok dikkatli bir biçimde gözlemelerini, çevrelerindeki en küçük ipuçlarından sonuçlar çıkarmaları, bu ipuçlarından çıkardıkları sonuçlara göre birbirlerini uyarmalarını, birbirlerini uyararak birbirleriyle belli işaret uzaktan anlaşma sistemlerini süreç içerisinde geliştirerek koordineli bir biçimde davranabilme yeteneklerini geliştirmekte. İnsanlardaki dinin ortaya çıkmasına yol açan geçen videoda sıraladığım özelliklerinin gelişmesini yalnızca onların çevrelerine uyum sağlama, hayatta kalma, barınabilme, avlanma ve yırtıcılardan kurtulma becerilerinin gelişmesiyle ilgili bir durum olarak düşünmemek gerekir. Bunun da ötesinde konunun en önemli ve esas dikkat çekici boyutlarından birisi topluluğun kendi iç bütünlüğünü sürdürme ve topluluk içindeki bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin sorunsuz bir biçimde sürdürülebilmesi için gerekli bir takım davranış örüntülerinin, reflekslerin ve içgüdülerin gelişmesiydi. Dolayısıyla insanın toplumsallaşma sürecinin gelişmesinden bağımsız bir biçimde bu konuları tartışmak mümkün değil. Örneğin insanların birbirlerine yönelik aşırı ilgileri, birbirlerinin en küçük niyetlerini bile okuma becerileri, bu yönde yetkinleşmiş olmaları, birbirlerine ilişkin iletişim süreçlerini geliştirmek için bir takım çabalar içine girmeleri ve bu konuda çok anlamlı dönüşümleri gerçekleşmiş olması çok önemliydi. Yani sonuçta insanı hayvanlardan ayırt eden en önemli yeteneklerden birisinin insanın benzersiz iletişim becerileri, konuşma yeteneğinin gelişmesi olduğundan daha önce söz etmiştik. Fakat insanın konuşma yeteneği birdenbire kısa bir süreçte ortaya çıkmadı. Bu sürecin milyonlarca yıllık süreçte gelişen belli aşamaları vardı. Bu aşamalardan geçtikten sonra insan dili sesli konuşma biçiminde evrimleşerek insana büyük bir avantaj sağlar bir duruma geldi. Fakat bunun ortaya çıkabilmesi için bir takım temel dürtülerin, temel içgüdülerin öncesinde gelişmiş olmaları gerekiyordu. Neydi bunlar örneğin? İnsanların birbirlerine bilgi verme, bilgi iletme ihtiyaçlarının ve dürtülerinin güçlü olması, bu konuda diğer hayvanların hiçbirisinde görülmeyen yetenekler geliştirmiş olmaları, insanların birbirlerinin niyetlerini anlayabilecek
bakışlarından, hareketlerinden, duruşlarından, vücutlarındaki bir takım dönüşümlerinden, yani yüzlerinin renginin değişmesinden, saçlarının dikelmesinden, göz bebeklerinin büyümesinden, küçülmesinden ya da bakışlarının yönünden, her şeylerinden sonuçlar çıkarabilecek çok ayrıntılı beceriler geliştirmiş olmaları gerekiyordu ki bunlar da uzun evrimsel süreçte milyonlarca yıllık süreç içerisinde gelişti. Bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların çevrelerinde bulunan doğaya anlamlandırma, doğayla bütünleşebilmek için bir takım ruhlara, bir takım tanrılara ve bir takım dinsel düşüncelere ulaşacak bir noktaya gelmeleri kuşkusuz öyle birdenbire olmadı. Bu çok uzun bir evrimsel sürecin aşamalarıydı. Dinsel düşüncenin ortaya çıkması, bu söylediğim ve daha önceki videoda sıraladığım bir takım özelliklerin, reflekslerin, içgüdülerin gelişmesiyle birlikte oldu. Fakat bunların birçoğunun geçmişine gittiğimizde bunlar tamamen ve yalnızca insana özgü özellikler değildi. Bunların çoğu örneğin hayvanlarda da vardı. Örneğin diyelim çevreye meraklı olmak, çevreyi ilgilenmek, çevrede neyin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bir merak duygusu insanın en önemli özelliklerinden birisi. Bunun altını özellikle çizdim. Fakat bu merak duygusunun diğer hayvanlarda olmadığını söylemek mümkün mü? Elbette değil. Çevrelerinde bulunan olayları, gelişmeleri ve durumları belli faillere, öznelere atfetmek yönünde insanlarda doğal bir eğilim ve dürtü olduğundan söz etmiştik. Kuşkusuz böylesi bir dürtü ve niyet, böylesi bir arama çabası hayvanlarda da var. Fakat insanla hayvanları ayırt eden bunun derecesi ve gelişmeye bağlı olarak bunların geldikleri noktadır. Yani insan dilinin kökenini açıklarken de bu konuya değişmiştik. Yani sonuçta insan dili, insanın sesli konuşma özelliği hayvan türlerindeki benzer sesli iletişim çabalarının bir üst aşamaya evrilmesinden ve gelişmesinden başka bir şey değildi. Çünkü insanda sesli konuşmaya dayalı iletişim çabaları bugünkü düzeyine ulaşmadan önce hayvan öncülerindeki bulunduğu durumlarla hemen hemen aynı koşullardaydı. Yani oralardan kaynaklanarak o ilişkilerin gelişmesiyle insan dilinin ortaya çıktığını önceki video serimde ayrıntılı biçimde anlatmaya çalışmıştım. Sonuç olarak burada vurgulamak istediğim dinsel düşüncenin ortaya çıkması için insan toplumsallığının benzersiz bir biçimde gelişmesi, bu toplumsallığın gelişmesi içerisinde insanın çevresiyle kurduğu ilişkilerde çevresini anlamlandırma, süreçleri açıklayabilmeye yönelik bir takım dürtüler edinmiş olması kısa bir süreçte insanın gelişmesinin son dönemlerinde, Neolitik devrimde ya da ona yakın bir dönemde ortaya çıkmış özellikler değildi. Yani bu dinsel düşünceye temel oluşturan bir takım alışkanlıkların, düşünce alışkanlıklarının, içgüdülerin, duyguların ve tepkilerin, reflekslerin ortaya çıkması uzun evrimsel süreçte adım adım gelişti. Bu adım adım gelişmeye bağlı olarak insanlar çevrelerindeki gelişmeleri açıklayabilmek için bir takım kavramlaştırmalara, bir takım faillere, çevrelerinde görmedikleri, çevrelerinde olmayan fakat çevrelerinde gördükleri bazı olaylarla, canlılarla bir takım ilişkiler kurarak adım adım bunları gerçekleştirmeye çalıştılar. Ve dolayısıyla konuya bu açıdan baktığımızda birkaç video önce anlattığım
dinin ortaya çıkmasına ilişkin değişik teorilerin birçoğunun aslında bu sürecin gelişmesinin belli yanlarını yakaladıklarını kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani değişik dini açıklama çabaları içerisinde korkulara, duygulara, meraka, toplumsal dayanışmaya, bütünleşmeye, topluluğun kendini güvence altına almak için değişik kurumsal düzenlemelere duyulan ihtiyaca, bütün bunlara baktığımız zaman dinin kökenlerini açıklamaya çalışan teorilerin dinle ilgili bir takım gerçekleri yakaladıklarını, ama bunların gerisine uzun evrimsel süreçteki ayrıntılara gittiğimizde başka noktalara bakmamız gerektiği net bir biçimde ortaya çıkıyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni destekleyen, yorum yapan, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.